Selam dostlar, Laf Var kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz toplu taşımada yer kapma. Bu aslında bir sanat, bir doktrin, bir strateji. Lafı uzatmadan hemen konuya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ki toplu taşımaya bindiğinizde ilk olarak neye dikkat edeceksiniz? Şunu yapacaksınız arkadaşlar. İlk başta analiz yapacaksınız. Analizinizi 8 başlıkta toplayabilirsiniz. Birincisi kısa mesafeciler arkadaşlar. Teyzeler, amcalar, kimi öğrenciler buna örnektir. Bunlar pazar yakınlarında veya mahalle aralarında inerler. Eldeki torbadaki ekmekten bunu anlayabilirsiniz. Ekmeğin 2-3 duraklık işi var. Ama bu kesimin elinde filesi, torbası vesairesi yoksa bunlar uzun yol arkadaşlar. Bunlara çok yatırım yapmayın. Elde file görmüyorsanız bunlara çok yatırım yapmayın. Benden söylemesi. Bunlar muhtemelen son durağa kadar tıngır mıngır gidecekler. İkincisi öğrenci güruhu arkadaşlar. Çantası kucağında, gözü saatte ise o koltuk okul durağında senindir. Ama elinde test kitabı, roman vesaire, kulakta kulaklık, telefon zırt zırt oynanıyorsa ondan uzak dur. Bunlar yol sonuna kadar o koltukta oturur arkadaşlar. Öyle yatırım yapmayın. 3. Plazalı beyaz yakalı. Kulakta AirPods, elde kahve, dizinde bilgisayar varsa, laptop varsa arkadaşlar. Bunlar güzergahın en afilli yerinde tahliye olacaklardır dostlar. Eğer bu şekilde afilli duraklar son durağa yakınsa bunlara da çok fazla yaklaşmasanız iyi edersiniz. Dördüncüsü sporcular. Elde shaker çalkalayan spor kıyafetli bir dostumuzu görürseniz bu da muhtemelen kas yorgunluğu sebebiyle binmiştir. Bu da yakın bir yerde inecektir dostlar. Bunlara yatırım yapabilirsiniz ama önceliğiniz öğrenciler olsun. Beşincisi sabırsız memurlar. Ceketini iliklemiş, tek ayağı koridorda. Daha durağa 2 kilometre varken ayağa kalkar dostlar. Biraz fıkfıklıdır bu tipler. Yani size koltuğun tapusunu erkenden devrederler. Altıncısı sosyal kelebekler. Fısıldaşıp gülen gruplar İlk popüler meydanda ada şeklinde inerler. Ada şeklinde koltukları terk ederler arkadaşlar. Toplu ganimet. Yedincisi derin uyuyucular. Böyle en riskli kesim dostlar. Ben size söyleyeyim. Kafası cama vuran bu dostumuz son durağın ayrılmaz parçasıdır. Son durakta inerler. Hatta indirmek için dürterler. Evet dostlar, analiz yapmamız gereken kesimlerden en sonuncusu yani 8.'si iş kıyafetli yerel tipler. Bu arkadaşlar güzergahınızdaki o zor işlerin yapıldığı o iş yerlerinde çalışırlar. Ona göre güzergahınızda eğer birkaç durak sonrasına denk geliyorsa bu tip yerler o zaman yatırım yapabilirsiniz. Ama onun dışında uğraşmayın. Peki kişinin toplu taşımadan ineceğinin alametleri nelerdir? Hadi kendimizi ona göre ayarlayalım. Birincisi telefon böyle sıkı sıkı cebe konur. İkincisi inilecek durağın tayin için böyle camdan bakmalar sıklaşır. Bir o cama bakar, bir öne bakar, bir şoföre bakar, şoför buna bakar falan filan. 3. Kişi öğrenci ise mutlaka o sırt çantasının konumu düzeltilir. 4. Elde torba varsa mutlaka böyle sıkı sıkıya sarılmalar gözlemlenir torbaya böyle. 5.'si inme yönüne doğru ayak kalkmaya hazırlanır. Yani bunlardan birini veya birkaçını görüyorsanız o adam inecek demektir. 2-2-5. Bu konudaki son bölümümüz konumlanma ve geometri arkadaşlar. Bu işin geometrisi çok önemli. Ben size söyleyeyim. Size geometrik stratejilerden bahsetmek istiyorum. Bunu 3'e ayırdım. Birincisi L pozisyonu. Bir kere hedefin tam önünde durma. Taciz gibi algılanır. Hafif böyle çaprazda duracaksın. Niye? Çünkü adamın çıkış rotasını açman gerekiyor. Sonra sen böyle yılan gibi süzülürsün, oturursun koltuğuna. Bu kadar basit. Yani tam anlaşılır olması için söylüyorum. Ben şu anda bu koltukta oturuyorsam sen benim önümde durma. Biraz gerimde dur çünkü ben kalkacağım zaman önümdeki adamı dürte dürte kalkacağım. O da biraz geriye gitmek zorunda kalacak. Arkadaki avantajlı. Ben kalkınca açılan gedikten direkt koltuğa. İkincisi gölge takibi. Araç çok kalabalıksa hedefinin tuttuğu koltuk demirini tut. O bıraktığı anda artık o alan senindir. Senin mülkündür. Ananın ak sütü gibi helal. Üçüncüsü direkt diplomasisi. Orta direk yerine koltuk yanındaki o
boşluğa sığış. Bu senin teritoryal avantajın. Yani o kalktığı anda sen koltuğa süzüleceksin. Sana bir de bonus bilgi veriyorum. Hadi bu da şirketten, bu da benden ya. Laf var lan hadi. Eğer otobüste yer yok ise ve sonraki birkaç durakta otobüsün tıklım tıkış olacağını öngörüyorsan veya biliyorsan bunu, o zaman senin durman gereken yegane yer otobüsün orta veya arka kapısındaki merdivenlerdir kardeşim. Neden? Çünkü otobüste oksijen boşluğu kalmadığı an sen bulunduğun yerden inmek için kapıya gidemeyeceksin güzel kardeşim. Oksijen kalmadığı için nefes alamayacaksın. O yüzden senin yapabileceğin en güzel şey merdivenin orada durmak. Açılır kapının orada durmak. Burası senin için en rahat yer olacaktır. Bu da benden olsun. Evet, videomu izlediğin için, bana vakit ayırdığın için sana çok teşekkür ediyorum. Bir beğenini, bir yorumunu, bir aboneliğini alırım.